Bugün sağdan sesleneyim dedim. Siz sadece yürüyerek 25 tane ilaç almadan kalp damar sağlığınızı gençleştiriyorsunuz. Hangi sporlar kalbe çok faydalı? 1. Hangi tempoda yürüyeceğimi tam bilmiyorum. Çok basit bir formül var. 65 yaş üzerindeki insanların ölüm sebeplerini araştırmışlar. 4. sırada ne çıkmış biliyor musunuz? Yürümenin bize kattığı en büyük şey nedir? Ağırlık kaldırıyorum. Bana bir zararı var mı? Evet, var. Tansiyonumu acaba ilaçsız da çözebilirim dediniz. Doğru mu? 3 şey dışında doğru. Tuzu kesmek demek, intihar demek. Aman dikkat! Ailelere sesleniyorum. Çocuğunuza zehir yedirmeyin. Herkese merhaba. Bugün sağdan sesleneyim dedim. Bakın bir sürü binanın ortasında bir vaha. Kent ormanındayız Beylikdüzü'nde. Allah yapanlardan razı olsun. Bugün kalp damar sağlığında sporun önemini anlatacağım. Yürümek ne kadar faydalı? Ne işe yarar yürümek? Hocam bana öyle bir şey söyleyin ki ben hiç yürümeden sadece ilaçla yürümenin faydalarını sağlayayım. 25 tane ilaç yazmam lazım. Dolayısıyla siz sadece yürüyerek 25 tane ilaç almadan kalp damar sağlığınızı gençleştiriyorsunuz. Hocam benim yaşım 30 ama damar yaşım 60 çıktı. Ben bunu nasıl gençleştirebilirim? Birinci madde spor. Bakın sakın unutmayın. Kalp devamlı yapılan ritmik sporları sever. Hangi sporlar kalbe çok faydalı? 1. Yürümek. Herhangi bir malzeme, herhangi bir mekana gerek yok. Bulduğunuz düz yolda yürüyün. 2. Yüzmek. 3. Bisiklete binmek. Bu 3 sporu yapan kalbine çok iyilik yapar. Peki hocam, ben yürüyeceğim ama hangi tempoda yürüyeceğimi tam bilmiyorum. Çok basit bir formül var. Lütfen bunu iyi irdeleyin. 220 eksi yaşınız bunun %60'ı. Basit bir hesapla 20 yaşında bir adam 220'den 20'yi çıkarırsanız 200, bunun %60'ı da 120 yapar. Yani kalp hızınız 120 olacak. Hasan amca haklı olarak dedi ki, ben duyuyorum, hocam ben bu hesabı yapamam. Ne yapacaksın? Yürüyeceksin, konuşabileceksin benim gibi. Bak şu anda rahat konuşuyorum. Ama hocam o kadar hızlı yürüyorum ki şarkı söylemem lazım. Şarkı söyleyemeyeceksin. Neymiş? Yürürken rahat konuşacaksın ama şarkı söyleyemeyeceksin. Bu çok önemli. Amerika'da yapılan istatistik çalışmalar şunu göstermiş. 65 yaş üzerindeki insanların ölüm sebeplerini araştırmışlar. 4. sırada ne çıkmış biliyor musunuz? Maalesef düşmek. Hocam düşmeden insan ölür mü? Ayşe teyze 75 yaşında düştü, kalçasını kırdı. Sonra ne oldu? Ameliyata bir türlü alamadılar. Sonra ameliyata aldılar. Sonra yoğun bakıma gitti. Sonra akciğerine pıhtı attı ve Ayşe teyzeyi kaybettik. Ahmet amca 67 yaşında birden düştü. Ne oldu sonra? Kafasını vurdu, beyin kanaması. Maalesef yoğun bakımda kurtaramadık. Peki neden düşüyor bu insanlar? Amerika'da neden bu kadar yaygın düşerken ölüm? Çünkü Amerika'daki insanlar bize anlatıldığı gibi öyle spor yapan, sürekli güzel beslenen insanlar değil. Çok tipik Amerikan toplumu obez, Amerikan toplumu hareketsiz, Amerikan toplumu fast food gıdayla, gizli tuzla besleniyor. Hazır gıdalarla besleniyor. Peki Türkiye'de durum farklı mı? Türkiye'de obezite hortladı. Şu anda 16 milyon obez insan, 2 milyon morbid obez insan var. Diyabette birinciyiz. Avrupa birincisiyiz. Obezitede Avrupa birincisiyiz. Kalp krizinde Avrupa birincisiyiz. Peki bunu geri çevirebilir miyiz? Evet, çevirebiliriz. Hocam yürümenin bize kattığı en büyük şey nedir? Kaslarınız güçleniyor. Bakın şu
kaslarınız var ya, baldır kaslarınız, şu uyluk kaslarınız. Kaslarımız aslında bizim en büyük organımız. Vücudumuzun neredeyse 2/3 kas. Peki kaslar ne işe yarıyor? Kaslar ayakta durmamızı sağlıyor. Başka ne işe yarıyor? Bir şey taşımamızı sağlıyor. Başka koşmamızı sağlıyor. Başka oturmamızı sağlıyor. Ama en büyük görevi ne biliyor musunuz? En büyük görev kaslar vücudumuzun ısısını ayarlıyor. Yani vücudumuzun kalorifer sistemi. O yüzden kaslı insanlar Sibirya'da soğuk sulara dalıp hiçbir şey olmuyor. Yağlı adamlar hemen donuyor. O yüzden kaslarımız çok önemli. Lütfen kaslarınızı önemseyin. Kasların en büyük gıdası yemek yemek, protein almak değil. Neymiş? Spor yapmak. Kalbi başka türlü güçlendirmeniz zor. Bana sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam ben kas yapıyorum. Spor salonunda sürekli ağırlık kaldırıyorum. Bunun bana büyük faydası var. Kalbim de çok güzel gelişiyor değil mi? Yanlış biliyorsun. Kalbin dolaylı yollardan evet olumlu etkilenebilir. Ama kas yapan adamın kalbi güçlüdür lafı doğru bir laf değil. Neden? Çünkü kalp devamlı ve ritmik sporları sever. Peki hocam ben ağırlık kaldırıyorum. Bana bir zararı var mı? Evet var. Ne yapar? Nefes almadan bir ağırlık kaldırırsan aort damarını yırtarsın. Nefes almadan büyük bir ağırlığın altına girersen maalesef beyin kanaması geçirebilirsin. Neden? Çünkü tansiyonun zıplar, tansiyonun yükselir. Geçen gün hastam birisi bir şey söyledi, tuhafıma da gitti, yanlış biliyor. Hocam ben yürürken tansiyonum yükseliyor. Külliyen yanlış. Yürümek tansiyonu düşürür. Hocam ben tansiyonumu acaba ilaçsız da çözebilirim dediniz. Doğru mu? 3 şey dışında doğru. 1. Stresinizi yenemeyiz. 2. Evham kişiliğinizi değiştiremem. 3. Uykusuzluğu engelleyemem. Peki neyi engelleyebilirim? 1. Yürürsen tansiyonun 1-1,5 birim düşer. 2. Düzenli beslenirsen, özellikle aralıklı oruç tutarsan tansiyonun 1 birim düşer. Başka? Hocam tuzsuz yemem gerekiyor. Tuz tansiyonu yükseltiyor. Aşırı hassas olan insanlarda bile tuz tansiyonu maksimum %6 düşürür. Yani sen tansiyonun var diye tuzu tamamen kısarsan tansiyonun %6 düşer. Dolayısıyla tansiyon olan hastalara doktor kontrol, sakın tuzu tamamen kesmeyin. Bak buradan uyarıyorum. Tuzu kesmek demek intihar demek. Doktorunuza sormadan sakın tuzunuzu kesmeyin. Hocam peki özellikle genç yaşta çocuklarımıza bir öneriniz var mı? Bakın bizim çocuklarımız maalesef obez. Maalesef kötü besleniyorlar. Maalesef probiyotik gıdaları çocuklarımıza yedirmiyoruz. Maalesef tencere yemekleri, bakliyatları çocuklarımıza, sebze yemeklerini çocuklarımıza yediremiyoruz. Peki hocam bunları nasıl yapalım? Şöyle yapmamız lazım. Çocuklarımızı acilen anne yoğurdu, ev yoğurdu, anne turşusu, anne sirkesi, anne kefiriyle besleyelim. Hocam ekmek hep beyaz undan, pizzalar, beyaz undan gıdalar istiyor çocuğum. Kek yapıyorum. Mümkün olunca sağlıklı buğdayla işlemlerinizi yapın. Ekmek, ekşi mayalı CS buğdayı tercih edin. Bakın çocuklarımızı çok ihmal ediyoruz. Buradan annelere sesleneyim. Mesela velilere şu soruyu sorayım. 12 yaşından sonra çocuğunuza kolesterol tahlili, 3 aylık şeker, insülin direnci, karaciğer enzimleri yaptırdınız mı? Sesleri duyuyorum. Ama hocam çocukta da kolesterol mü bakalım? Çocukta da 3 aylık şeker mi bakalım? Çocukta da insülin direnci mi bakalım? Kesinlikle bakalım. Niye?
Çünkü ağaç yaşken eğilir. Biz çocukluktan itibaren bir kez dahi olsa çocuklarımızın kan tahlillerini yaptırmazsak sonra dizimizi döveriz. Benim oğlan 25 yaşında şeker hastası oldu. Benim oğlanın guatr bezi hiç çalışmıyormuş. Benim oğlan metabolizması yavaş, o yüzden kilo almış. Benim kızım sebepsiz yere birden bayıldı. İşte bunları sonra dizimizi döveriz. Başka ne yapmak lazım? Bakın, özellikle gençler ve çocuklar bizim için çok kıymetli. Bunu hep atlıyoruz. Bu ülkede yaklaşık 15 ila 25 bin sayısı arasında, yıllara göre değişiyor, doğumsal kalp anomalili çocuk doğuyor. Ve bu çocukların büyük bölümü anne karnındayken teşhis edilebiliyor. Yalnız bir kısmı maalesef atlanıyor. Özellikle kırsaldaki insanlar. İmkanlar olmadığı için atlanabiliyor ve önemsenmiyor. Peki ne oluyor? Okul taramalarında bazen benim o fedakar doktor arkadaşlarım muayene sırasında çocuklarda üfürüm duyuyor. Aileye şu notu gönderiyor: mutlaka bu hastayı bir kardiyolog görsün. %80 aile bunu yaptırıyor. %20'si önemsemiyor. Peki çocuk yaşta bir çocuğun ani ölmesi ya da tesadüfen kalp muayenesinde kalbinde büyük bir delik çıkması ama ameliyat şansı ortadan kalktıysa bu sizi üzmeyecek mi? Bu beni çok üzüyor. Bakın, genç yaşta ölümler, bunlar bu aralar çok konuşuyoruz. Televizyon haberleri oluyor. 30 yaşında Hasan birden kalbi durdu. Ya da kalp krizi geçirdi, öldü. 20 yaşında Ayşe yatağında ölü bulundu. 32 yaşında Hasan halı sahada maç yaparken kalbi durdu, öldü. Sebep ne? Hemen kalp krizi diyoruz, değil mi? Bunların %80'i maalesef genetik geçişli kalp kas hastalığı, kardiyomiyopati ve bunlarda aritmi çok olur. Aritmi şu anda niye bu kadar yaygın? Pek çok sebep sayabiliriz, özellikle gençlerde. Birincisi genetik rahatsızlık. Basit bir ekokardiyografi ile bu tanı konabilir. O yüzden 30 yaşından önce herkesin bir kalp muayenesi olmasını tavsiye ediyorum. Başka? Hocam, aritmi çok arttı. Bugünlerde polikliniklere her gün çarpıntıyla, aritmi ataklarıyla gelen insanlar var. Bunun sebebi ne ola ki? Çok basit. Pandemi, Covid. Covid'in kendisi maalesef kas hastalığı yapmış. Bunu nereden biliyoruz? En son yapılan çalışmada Amerika'da Covid geçirsin geçirmesin tarama yapıyorlar. %15 kalp kasında iltihap tespit ediliyor. Hatta özellikle canlı aşılarla ilgili Amerika'da FDA prospektüse şu yan etkiyi yazdırıyor: Covid aşıları, canlı aşılar kendisi de aritmi yapabiliyor ve miyokardit yapıyor. Kalp kası iltihabı yapıyor. Başka? Maalesef benim yıllardır söylediğim bir şey var ve toplumu buradan hep uyardım. Enerji içecekleri salgın gibi kullanılıyor. Başka? Uyuşturucu. Maalesef. Elektronik sigara, tütün kullanımının artması, kötü yaşantı, yaşam tarzı. Bizim gençlerimiz hareketsiz. Artık spor yapan gençlik yok. Obezite hortladı. Şeker hastalığı hortladı. Gazlı içecekler, tatlandırıcıyla yapılan yiyecekler obeziteyi arttırdı. Beyaz unla yapılan her türlü gıda, trans yağlar, ayçiçek yağı ve bitkisel diğer, zeytinyağı dışındaki bitkisel yağlar. Bunlar maalesef çocuklarda ve gençlerde riski arttırıyor. Aman dikkat! Ailelere sesleniyorum. Bakın, buradan size sesleniyorum. Çocuğunuza zehir yedirmeyin. Çocuğunuza patates kızartması fast foodlardan yedirmeyin. Evinizde kendiniz sağlıklı yağla birlikte yapın. Fast food gıda yedirmeyin. Evinizde sağlıklı ekmeğin içerisinde kendi yaptığınız
anne köftesiyle hamburgerlerinizi yapın. Başka gazlı içecek içirmeyin. Çocuklarınızı zehirlemeyin. Ne yapmak lazım onun yerine? Bizim milli içeceğimiz neydi? Ayran. Ayranı fesleğenle, ayranı naneyle blenderdan geçirin, çocuklarınıza içirin. Herkes bunu bilir. Herkesin gözbebeği evlatlarımız, gençlerimiz. Lütfen dizinizi dövmeyin. Ah keşke demeyin. Biraz önce anlattıklarımı ne olur uygulayın. Herkese selamlar, duanızı eksik etmeyin.